oyuna çok fazla geri gelmek isteyen oyuncunun olduğunu fark ettim ama bir çekincelerinin olduğunu da gördüm. Premium hesapla birlikte birleşen bir etkinlik. Birim ağacında açabiliyorsunuz. Ancak elit bir şekilde direkt elde edebilmek büyük kar. Selamlar. Bu videoyu iki parta ayırmaya karar verdim. Çünkü beklediğimden çok daha uzun bir video oldu. 1 saat 5 dakikalık bir görüntüyü yarım saat falan düşürdüm. Ama yani benim genelde video süre ortalamam 8 dakika ile 15 dakika arasında olduğu için bir anda 30 dakikalık bir video paylaşmaktansa bu videoyu Tier 4 ücretsiz birimler ve Tier 5 birimler şeklinde size paylaşmaya karar verdim. Bundan dolayı merak etmeyin, ikisini aynı anda yayınlayacağım. Eğer Tier 5 birimlerle ilgileniyorsanız diğer videoya sizi beklerim. Selamlar dostlar. Respawn Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Concourse Blade'de elit bir şekilde hem de sadece birkaç görev yaparak mor ve altın birimler nasıl kazanılır bunu göstereceğim. Bu etkinlik aslında sezon başlangıcında geldi. Sezon başlangıcında ben videoları çekmek istiyordum ancak bildiğiniz üzere 26 Aralık güncellemesiyle beraber ben videoları çekmeye başladım. Oyuna çok fazla geri gelmek isteyen oyuncunun olduğunu fark ettim ama bir çekincelerinin olduğunu da gördüm. Bundan dolayı bu etkinliği size bir tanıtmak istiyorum. Çünkü oldukça kazançlı bir etkinlik. Tabii altın birimler açısından şöyle bir handikapı var. Bunu birazdan geleceğim. 20 Ocağı kadar vaktiniz var bu etkinlik için. 20 Ocağı kadar oyuna giriş yaptığınızda size İlk başta direkt 7 günlük birim sözleşmesi veriyor. Bu birimleri zaten seçeceksiniz ama 7 günlük birim burada bizim mevzumuz değil. Bu birimler ayrıca doktrinli falan oluyor. Evet güzel de sadece 7 günlüğüne oluyor ve bir yerden sonra çok da bir anlamı kalmıyor. 7 günlük lütuf. 7 günlük lütufu aslında benim haydut akınında birim XP'si nasıl kasılır, en hızlı birim level'ı nasıl atlatılır bir videom mevcuttu. Bunda bahsetmem gerekiyordu. Ama bu lütuf sadece bazı etkinliklerde bazı şekillerde elde edebiliyorsunuz. Bunu her zaman ve düzenli olarak kullanamadığınız için o videoda size değinmemiştim. Kahraman XP'sine, birim XP'sine %30, kazanılan bronz sikkeye %30, şerefe de %30 ve premium hesapla birlikte birleşen bir etkinlik. Sağda solda, kıyıda köşede kalmış premiumunuz varsa 2 günlük, 3 günlük. Bunu böyle pazar gününden ya da cumartesi gününden basıp 2 haydut akınını kapsayacak şekilde neredeyse %80'lik bir bonus elde edebilirsiniz ve tabi diğer timsel bonusları vesaire onları geçiyorum. Ama gerçekten başlangıçta bir hız almanız için gerekli olan şeylerden bir tanesi. Şöyle ben kameramı bir çekeyim. Görevleri tamamlayarak size elit bir şekilde tamamen 24. seviye zaten mor birimler için sınır. Birimleri kazanabilmek için 12 tane günlük görev tamamlamanız lazım. Günde 5 tane günlük görev geliyor. O özetle 3 günde sadece 5 maç atarak bu görevleri halledebiliyorsunuz. Şöyle ben kulaklığı çıkarayım çünkü bunlarda intro sesleri var. Ondan dolayı ekstra bir ses olduğunda konuşamayan bir insan. Saray muhafızları. Saray muhafızlığı ya burada gördüğünüz bütün birimleri zaten birim ağacında açabiliyorsunuz. Ancak elit bir şekilde direkt elde edebilmek büyük kar. Çünkü sizi ortalama 20.000 şereften falan kurtarıyorlar. Elimizde olan birimler saray muhafızları. Bu sezonlarda bol bol sırıklı silah oynanıyor ve sırıklı silahların gerçekten baş belası olabiliyorlar. Tabii ki doğru doktrinleri ve yetenekleri aldığınız noktada. Şöyle benim zaten halihazırda bir tane saray muhafızım var. Kullandığım doktrinler genel olarak zaten tahtı koru becerisiyle alakalı. Bu beceriye birim talim kampında değineceğiz. Onun dışında birim hasar doktrinleri, ağır zırhları bildiğiniz üzere kopçaklı kalkanlar için ekstra bir yetenek getiriyor. Onun hasar versiyonu ve birim hasar doktrinimiz mevcut. Hücum doktrinlerini ben genelde kullanmıyorum ama bu birime yakıştığı için gene bir şekilde mevcut bunun üzerinde. Gazilikten bahsedecek olursak gazilikte alt taraftan giderseniz savunmadan gider. Üst taraftan giderseniz şöyle hem zırh aşımları artıyor hem de özellikle şu kısım için süpürme hamlesinde birimin tek seferde saldırabileceği düşman sayısını 1 arttırma. Bu gerçekten çoğu birimi rahatlatan bir gazilik. Bundan dolayı eğer bu gazilik varsa birimin o tarafından yönelmenizi tercih ederim. Finale geldiğimizde zaten finalden bir öncesinde anti piyade doktrini geliyor ve piyadeliğe verilen hasar %15 artarken tüm hasarı %10 artarken savunma türleri %5 azalıyor. Zaten savunması çok yüksek bir birlik olduğu için geri kalan gazilikleri aşağıdan götürebildiğiniz için çok da büyük bir kayıp olmuyor. Saray muhafızlarının istatistiklerini geçtim. 2 tane önemli kısmı var bu ustalıklarda. İlk kısımlar biraz da istatistikleri kapsar. Bu diğerlerinde de bu kısmı direkt geçeceğim. Yıldırım refleksler birim komut kullanınca kesici hasarı 6 saniye boyunca 300 puan artar. Şöyle zaten birimin tahtı koru becerisini sürekli bastığı ve ondan sonraki saldırı kısmına geçtiği için bol bol bonusu alabiliyorsunuz zaten. Sırıklı silahlılara verilen hasar 500 puan artarken sırıklı silahlardan alınan hasar da 300
puan azalır. Dediğim gibi tamamen kargılı birimler ve sırıklı silahlı birliklerin belası olmak üzerine tasarlanmış bir kısım burası. Son kısma geldiğimizde de tahtı koronun bekleme süresi 5 saniye kısalır. Saray muhafızları her saldırıya uğradığında bu bekleme süresi 0.3 saniye azalır. Şöyle güzel bir tarafı var bunun. Bu birim 28 kişilik. Ondan dolayı yani 28'inde hasar almaması şansı yok. Çabuk bir şekilde tahtı koruyu doldurabiliyoruz ve hemen güç içini açabiliyoruz. Niteliklere de şöyle yandan bakmak isterseniz oldukça yüksek niteliklere sahip ama ezici silah karşı oldukça savunmasızlar. Ondan dolayı balyozlu birisinin böyle ağız burun girişmemesi için bir sebep yok. Yani yenilmez de değil. Gerçi birimlerin hiçbiri yenilmez değil. Saray muhafızlarını elit düşmanlı birliklerde denemek istiyorum. Çünkü elit düşmanlı birliklerde Simaki yiğitleri geliyor. Paladinleri diyecektim. Hemen geldi. Gördüğünüz gibi hücumu başlatıyorum. Bu birimde hücumu başlattıktan sonra tahtı koru becerisine geçtiğiniz anda gördüğünüz gibi oldukça kaliteli bir hasar çıkarıyorlar. Şöyle birim dağılmışken de tekrardan güç kullanı bastık ve gördüğünüz gibi ustalığı sağ olsun tahtı koru becerisi direkt... Bir saniye. Kamerayı fazla aşağı indirmişim. Direkt bekleme süresi sıfırlanmış bir şekilde geri döndü. Tekrardan göstermek gerekirse birimimizi çağırıyoruz. Hücum başlatamıyorum çünkü 8 saniyeyi unutmuşum. Şöyle birimi biriktirdik. Hemen bastığımız gibi birim oturdu. Zaten oldukça yüksek hasar vuruyorlarken bir de 2'ye bastık. Hemen bekleme süresi sıfırlanmış bir şekilde tahtı koru geri geldi. Kargılı emperyal muhafızları şöyle zaten bu birimi açmayanı Conqueror's Blade'de dövüyorlar. Şöyle bir durum var. Bu birim sadece maçlar için geçerli değil. Ayrıca bölge savaşlarında da hanedanların bol bol tercih ettiği bir birlik. Şöyle bakacak olursak önce doktrinlerini göstereyim. Bu aynı saray muhafızlarında olduğu gibi sıkı kullandığı bir yeteneğin bekleme süresini azaltmak üzerine bir doktrini mevcut. O da ilerleme. Onun dışında geri kalanı zaten savunmalarını arttırmak üzerine bazı doktrinleri taktım. Artık bu birimle silah yatırmanın çok bir anlamı yok. Ondan dolayı silah yatırma doktrinlerini ben bu birimden söktüm. Çok daha fazla yakıştığı birlikler varken bu birimin genel olarak agresif bir kargılı birimi olarak kalması gerekiyor. Doktrinle beraber gelen yeteneğimizi bahsetmek gerekirse kargı taarruzu normal topçaklı kalkanların ya da süvarilerin hepsinde olan charge'la aynı. Gazilikleri gelecek olursak bu savunma saldırı şeklinde gitmiyor. Bunda da şöyle bir durum var. Silah yatırma sırasında ve ilerleme sırasında olarak ikiye bölünmüş durumda. Üst kısım ilerlemenin yetenek gücünü arttırırken zırh aşımı ve ilerlemede alınan hasarın azaltılması, ilerlemenin hızının artması gibi yetenekler mevcut ve finalde de saray muhafızlarında bir öncelerinde olan tek hamlede vurulabilecek düşman sayısını arttırmak üzerine bir gaziliği mevcut. Ustalığa gelecek olursak gene üst kısmı geçiyorum. Sonsuz sadakat. Şöyle ilerleme kullandıktan sonra ilerleme otomatik bitince birim normal saldırı moduna geçiyordu. Bununla birlikte yeni bir yetenek daha geliyor. Sadık hamle. Sadık hamlede şöyle finalde birimin öldürdüğü kişi sayısı kadar ilerlemenin bekleme süresi azalıyor. İlerlemeyi göreceksiniz. Oldukça uzun bir bekleme süresi var. Bundan dolayı bekleme süresini azaltan her şey zaten oldukça önemli. Ve bu saldırıda final bir ağır hasar verdiğini söylemek gerekiyor. Ve oldukça iyi bir menzili var. İstatistiklere gelecek olursak süvari birimlerine karşı ilerle hasarını 800 puan arttırır. 800 puan bu arada şaka değil. Hani bu birimin zaten kargılı birimlerin hepsini ben de görüyorsunuz hani yeşil olsa bile ben birebir kafa atmaya çekinen bir insanken bu birimin 800 puan böyle bir avantajın olması o birimi direkt öldürmesi demek oluyor. İlerle kullanırken piyadelerden alınan yakın hasar 500 puan azaltılır. Bu da zaten gerekli olan bir şeydi çünkü ilerleme sırasında zaten yandan ve arkadan bol bol hasar geliyor. Finalde ise huşu uyandıran ilerlemenin her 3 isabetinden sonra kontrol etkinliğine bağışıklık, ilerleme etkinken verilen hasar arttıkça sadık hamlenin verdiği hasarı da arttıran bir finalimiz var. Ve bu oldukça kritik olduğu söylenebilir çünkü ilerleme sırasında zaten bir birime odaklandığınız için ve sadık hamleyi de kullandığınızda o birimi direkt katletmek üzerine. Hasarınız yetmeme gibi bir durumu genelde olmuyor. Çünkü kalkanlı birim olsa da zaten ilerleme birimleri düşürüyor. Düşen birimlere de finalde sadık hamleyle bir vurduğunuzda gerisi zaten çocuk oyuncağı oluyor. Böyle kargılı emperyalleri de kullanırken size kargı taarruzu yeteneğiyle ilgili bir doktrin taktığımı söylemiştim. Bu kargı taarruzunun şimdi kullanımını göstereyim size. Genelde ilerleme yeteneğinin çok güçlü olmasından dolayı herkes sizin ilerleme kullanmanızı bekleyip geri çekilip ondan sonra size saldırmaya çalışır. Ya da ilerlemenin etrafından dönmeye çalışır. Alakasız bir yere önce kargı taarruzu başlatıyoruz. Ondan sonrasında da asıl kısma doğru bir ilerleme başlatıyoruz ve gördüğünüz gibi PvP'de oldukça önemli bir fark yaratabiliyor bu durum. Çünkü bir anda beklemediğiniz yerden bir ilerleme saldırısı yemeniz bu birim için savaş alanında o biriminizin direkt katledilmesine sebep oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi ilerlemenin gene bekleme süresi sıfırlandı. Tekrardan başlatalım. Gördüğünüz gibi birimlerimizi böyle önümüze kata kata ilerliyoruz ve sadık hamle başlatıp neredeyse yarısından fazla bekleme süresinde azalma aldık. Silahşörler birkaç sezon öncesine kadar oldukça metaydı. Herkes
herkesin kullandığı bir birlikken artık biraz daha az sahalarda görmeye başladık ama bulup bulabileceğiniz en kaliteli koruma birliklerinden birisi olduğu söylenebilir. Doktrinleri de şöyle: sadece şövalye birimlerine özgür bir doktrin olan Asilkan mevcut. Asilkan'ın 2 versiyonu var. Bunu karıştırmayın çünkü sonrasında tatsız şeyler yaşanabiliyor. Asilkan 1 birimin yakın dövüş hasarını, kanama hasarını ve hareket hızını çevirirken Asilkan 2 menzilli hasarı, kanama hasarına ve sonrasında hareket hızını çeviriyor. Kopçaklı kalkanların savunma doktrini, ondan sonra birim hasar doktrinleri ve kuşatma saldırıları sırasındaki hasarını arttırmaya yönelik bir doktrinimiz mevcut. Gazilerine geldiğimizde diğer birimlere nazaran 3 parçaya ayrılmış durumda. Şöyle, üst kısım birimin hasarını arttırmaya yönelikken orta kısımda savunma kısmını ve engellemesini arttırıyor. Alt taraftaki gazilik ise birimin kalkan dizilişi ve can yenileme gibi özelliklerini sağlıyor. Ancak ustalığı aştığınız noktada oldukça gereksiz bir kısmı oluyor. Ustalığa gelecek olursak birimin komandonu koru sırasında ara sıra hücuma kalkmasını sağlıyor. 9 saniyede bir. Oldukça kısa bir süre. Her 9 saniyede bir komandonu koru sırasında etrafına dizilmiş birimler yakında bir düşman görürse ona kısa bir hücum başlatıyorlar. Sonrasında hücumun hasarını arttıran ve sırıklı silahlı birimlere verilen hasarı arttıran bir ustalığımız mevcut. Ustalıklarda herhangi bir şekilde savunma görmedim. Savunmalarına zaten çok da gerek olmayan ustalığına gelecek olursak, hizmet hediyesi komandonu koru becerisi kullanırken saniyede %3 sağlık yeniler. Bu normalde %5'ti. Bunun fazla overpower olduğuna kanaat getirdiler. Silahşörler konusunda silahşörler görüp görebileceğiniz en iyi koruma birliklerinden. Tabi ilk zamanlarında çok daha iyilerdi. Bu ustalıkların ilk geldiği dönemlerde. Şöyle hemen Simaki yiğitlerimizi çağıralım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmıyorum. Sadece komandonu koru becerisini aktif ettim. Benle beraber geziyorlar ve gördüğünüz gibi saldırıya başlatıyorlar. Can yenilemesi konusunda herhangi bir dertleri olmuyor. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece birimin içinde gezinmeniz yeterli olabiliyor. Gördüğünüz gibi canları neredeyse hemen fulllediler bile. Bir de charge'e kaldıralım. Sonra da 2'ye aldım. Üzerine bir charge daha yaptılar. Böyle kombolarla beraber kullanabilirsiniz. Onun dışında imparatorluk okçularımız mevcut. İmparatorluk okçularını zaten ben oldukça severim. Bol bol da kullanırım. Doktrin olarak ben zırh aşımları zaten yüksek bir birlik oldukları için ağır kalkanlı birliklere verdikleri hasarı arttıran bir doktrin taktım. Çünkü menzilli birliklerin zaten en büyük baş belası ağır kalkanlılar. Ağır kalkanları da deşmenin tek bir yolu var. O da odaklı atış kullanacaksınız ve bu doktrini kullanacaksınız. Böyle ağır kalkanlı olan birliklerin çoğusunu zaten ezip geçiyorsunuz. Onun dışında atış hızını bol bol arttıran, menzilini arttıran, hasarını arttıran birliklerin, doktrinlerin yanı sıra bir de son zamanlarda gelen Artemis diye geçiyor ama hani yeteneğin ismi çift elli. Bu çift elliyi kullandığınızda atılan her ok 2 ok sayılarak hasar vuruyor ve bunun zaten zırh aşımını yüksek olduğu birimlerde ne kadar tehlikeli olabileceğini görmüşsünüzdür. Bekleme süresi 40 saniye, yani fena değil. Zırt pırt basamıyorsunuz ancak kendi kullanım süresi zaten 12 saniye olduğu için ortalama 30 saniyelik bir beklemeniz var. Gaziliğe gelecek olursak, bu gazilik konusunda biraz cömert bir birlik. Üst kısımda zırh aşımı üzerine ve menzil üzerine gazilikleri mevcutken alt taraftan gittiğinizde de aslında bunu da kullanabilirsiniz. Gene anti piyade kısmımız var. Ancak ben birimin hem menzilinin artmasını hem de cephanesinin artmasını tercih ederim. Bundan dolayı üst kısımdan gittim. Ama hani bu konuda istediğiniz şekilde ilerlemekte serbestsiniz. Çünkü piyadelere verilen hasarın %10 artması hafif senebilecek bir rakam değil. Ustalığa gelecek olursak gene üst kısımları geçmişken keskin atış becerisi ekler. Keskin atış şöyle. Zaten hassas yaylım yeteneğini benim videolarımdan biliyorsunuz. Ancak hassas yaylımın dışında bir de keskin atış gene aynı şekilde yaylımdaki gibi herkes tek bir birime odaklanıyor. Ancak bunun şöyle güzel bir tarafı var. Eğer bir şampiyonsa ve bu yetenekle birlikte öldürülürse bekleme süresi direkt sıfırlanıyor. İstatistiklere bakacak olursak piyadelere verilen hasar 400 puan artıyor ve az önceki gazilikteki %10'u da alırsanız bunun şaka rakamlara ulaşması işlem bile değil. Ve bunun üzerine bir de kahramanlara verilen hasarın %200 puan arttırılması. 200 puan da yine hafiflenecek bir rakam değil. Ve benim açıkçası ustalıklardan en gereksiz bulduğumlarımdan bir tanesi şöyle. Keskin atışın fazladan bir yaylım ateşi daha yapmasını sağlayan bir ustalığımız mevcut. Yani 2 salvo genelde yeterli olmuyor, biliyorum. Bunun dışında çok daha güzel şeyler eklenebilirdi ya da yeteneklerini değiştirebilirlerdi. Ama böyle bir tercih yapmışlar. Saygı duyuyorum. İmparatorluk okçularını biraz uzak mesafeden deneyeceğim. Kargılı birim geldi. Çok da yapacak bir şeyimiz yok. Hassas yaylımı başlatıyorum. Gördüğünüz gibi birim birkaç tanesine odaklandığı için oldukça yüksek hasar vuruyor. Kalkanlarımız geldi. Çift telli basıyorum. Ondan sonrasında zaten gördüğünüz gibi kalkanları otomatik aşıyorlar. Bir de üzerine hassas yaylım patlatıyorum. Gördüğünüz gibi
oldukça yüksek hasar vuruyorlar. Ancak birimlerin yanına gelmesini engellemiş durumda değil. Ondan dolayı ağır kalkanlı doktrinleri neden taktığımı anlamışsınızdır. Gelelim bu Tier 4 birim seçimlerimizde en finale ve en az kullandığıma eyalet ağır süvarileri. Eyalet ağır süvarilerinde şöyle bir durum var. Ben etkinlikle beraber aldım ve çok fazla kullanma şansım olmadı. Ancak şöyle bir bahsedecek olursak doktrinlerine hemen gelelim. Ben çok fazla kullanmadığım için ve yan birim olmasını tercih ettiğim için epik liderlik doktrinini buna taktım. Hani liderlik maliyeti kaça düşüyormuş hemen bakalım. 189'a düşüyor. Gene iyi bir düşüş. Onun dışında kılıçlı süvarilerin doktrinlerinin hepsini taktım. Piyadelere verilen hasarı, ondan sonra hareket hızını arttıran doktrinlerin yanı sıra bir de menzilli birliklerden alınan hasarı azaltan ve menzilli birliklere verdikleri hasarı arttıran bir doktrinimiz mevcut. Zaten bu birimi gördüğünüz anda anlayacağınız gibi ağır zırhlı birimlere kafa atmaktansa daha çok hafif zırhlı birimlere saldırmak üzerine bir süvari. Gazeliğine gelecek olursak yine yarıp geçme yeteneğinin bol bol güçlendirildiği ve gene gördüğünüz gibi vurulabilecek düşman sayısını bir arttırılan, kahramanları donduran ve üzerine piyadelere verilen hasarı arttıran bir gazilik mevcut. Ancak bu gazilikte şöyle bir durum var. Primi anti piyadeye çevirmek adına verilen hasarı %5 azaltıyor. Eğer süvari bir düşman görürseniz çok da bir bonuslardan yararlanamıyorsunuz. Alt taraftan ilerlerseniz de meydan muharebelerinde verilen hasar gibi bir şey var ve kimse meydan muharebesi oynamıyor. Meydan muharebelerine denk gelebileceğiniz tek yer rütbeli muharebeler ve birimi zaten kullanabileceğiniz açık alanlara ihtiyacınız olacak. Ama onun dışında bölge savaşı ve açık dünyada kullanmak isterseniz çok daha güzel birimler var ama bunlar da bir seçenek artık. Alt kısımdan giderseniz birime ekstradan asker ekleyen ve düşman süvarilerine karşı güçlenmelerini sağlayan gazilikleri mevcut. Ustalığa gelecek olursak ustalıkta da yarıp geçme bekleme süresini %50 azaltan bir şeyimiz var. Yarıp geçmeyi birazdan göstereceğim size. Ben de tam kullanmış değilim. Ancak süvari birimleri için oldukça tehlikeli bulduğum bir şey var. Kontrol etkilerine bağışıklık. O da zaten bu birimin esprisi olduğu için çok da bir yorum yapamıyorum. Ancak ben bu bonusun herhangi bir şekilde başka süvarilere verilmesini istemiyorum. Zaten baş belası bir yan ödemuz vardı. Bonuslara bakacak olursak alınan menzilli hasarı 300 azaltır. Menzilli birliklere karşı hasarı 300 puan arttırır. Ve zaten bir doktrinimiz de vardı. Finalde ustalığımızda ise bir düşman askeri öldürdüğümüzde maksimum canı %20, verilen hasarı da %10 arttıran bir yeteneğimiz mevcut. Bu etki 5 defa birikebiliyor. Yani %100 maksimum canı çıkabiliyor ve %50 daha fazla vurabiliyor. Ancak şöyle bir durum var. Birim öldüğünde ya da geri çekildiğinde bu etki otomatik siliniyor. Eyalet süvarilerini şöyle bir kullanalım. Dediğim gibi ben de çok kullandığım bir birlik değil. Ancak gördüğüm üzere otomatik saldır komutunda ya da evet yani yarma yeteneğinin otomatik bir hücum değil daha çok böyle bir pasif saldırı gibi. Takip etme ya da saldırma komutundayken otomatik bir şekilde hücuma kalkıyor. Şöyle de tekrardan bir V'ye basayım. Gördüğünüz gibi herhangi bir hücum başlatmadım. Hücum başlatmamama rağmen kendilerince birlikleri yere deviriyorlar. Ancak bir yerden sonra çok fazla dağıldılar. Yani bu birimin daha çok kullanım yeri benim gözümde daha kuşatma silahları yanaşmamışken saldırıya kalkmak için oldukça uygun bir birlik olabilir.